Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, çok çabuk üreyen bir bayan yelek modelinin yapımını göstermek istiyorum. Dilerseniz bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Şöyle hemen ölçü vermek istiyorum. 3 numara şiş ile orta kalınlıkta 100 gramı 250 metre olan bir iple başladığınız zaman burası ön parçası. Bu parça 65 ilmekle başlanıldı. 3 numara şiş ile 100 gramı 250 metre olan bir iple başladığınız zaman ön parçayı 65 ilmek ile, arka parça 117 ilmekle başlayabilirsiniz. Arka parça 117 ilmek ile başlanıldığı takdirde 38 bedene uygun bir yelek modeli elde edebilirsiniz. Her beden için ön parçalara, her iki ön parçaya 4 ilmek, arka parçaya ise 8 ilmek ilave etmeniz lazım. Ön parçaya 4 ilmek, arka parçaya 8 ilmek ilave ettiğiniz zaman 40 bedene uygun olacaktır. Bu verdiğim ölçülerde ön parçaya 2 model, arka parçaya ise 4 model ilave ettiğiniz zaman ise 42 bedene uygun olacaktır. Bu şekilde her beden için bir model ilave etmeniz lazım. Her model 4 ilmekten oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katları olarak hesaplanıyor. En son bir tane kenar ilmeği ilave edilerek modelin kullanılması gereken sayı bu şekilde hesaplanıyor. Dediğim gibi ön parçalara bir model ilave ettiğiniz zaman arka parçaya 2 model ilave etmelisiniz. Her beden için ön parçaya 1, arka parçaya 2 model ilave ederek kendi sayınızı bulabilirsiniz. Kullanacağınız ip ve şiş kalınlığı değiştiği zaman ölçüsü de değişecektir. Lütfen bunu göz önünde bulundurarak örgünüze başlayın. Ben bir ters bir düz lastik olarak başladım. Kenar kısmında 3 ilmek haroşa olarak devam ettim. Çünkü bir ters bir düz lastik esneyen, yeleklerin ön parçasında biraz hoş durmayan bir lastik modelidir. Haroşa örgümü toparlayarak daha güzel bir hale getiriyor. Bu model için ön lastik bir ters bir düz kullanıldığı takdirde her modelde en az 2 defa lastiğe kadar örerek, lastiği örmeden geri dönmeniz lazım ki lastik uzayarak çirkin bir görüntüye kavuşmasın. Örgüyle aynı hizada gitsin. Dediğim gibi her model için en az 2 kere lastiğe gelindiği zaman geri dönülerek ikisinin eşit ilerlemesi sağlanması gerekiyor. Burası örgümüzün arka yüzü. Bir modele başladığım zaman çok sık hangi sayılarda başlayayım şeklinde soru geldiği için bugün yeleğe uygun bir şekilde başlayarak böyle bir ön bilgi vermek istedim. Umarım işinize yarar. Şimdi küçük bir parçada ben size modelimin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Modeli hesaplarken 4 ilmeğin katlarını hesaplamalısınız. 4, 8, 12, 16 şeklinde. En son bir tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben ilmeklerimi hazırladım. 17 ilmek ve 3,5 numara şiş ile anlatımını yapmayı düşünüyorum. Şu anda örgümün arka yüzündeyim, ilk sırasındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim, ikinci sırasındayım. Örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu tür örgülerde ölçü verirken sayı vermem inanın hiç doğru olmuyor. Şu anda elimde bir ip, bir şiş ve bir örnek olduğu için örerek ne kadar olduğunu görüyorum ve ona göre sizlere sayı verebiliyorum. Ama kullanacağınız ipi şişi görmeden, elinizin sıkılığını veya modeli görmeden vereceğim sayı kesinlikle sağlıklı olmuyor. Emeğiniz boşa gider diye korkuyorum. Bu yüzden çok sayı verme taraftarı değilim. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. 3. sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi sıra boyunca düz örüyorum. Modelimin arasındaki bu bir sıra haroşa oluşturuyorum. Sizlere bu yelek için verdiğim sayılar aynı kalınlıkta ip ve şiş kullandığınız takdirde geçerlidir. Dediğim gibi ip ve şiş kalınlığı değişince kesinlikle ölçü değişecektir. 3. sırada ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Bu şekilde bir sıra haroşa elde etmiş olduk.
Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 4. sıradayım. Ve tekrar ilmeklerimi bir sıra düz olarak örüyorum. Örgümün arka sırasındayım ve 5. sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. Lastikten sonra aynı benim ilk başladığım hali ile örgünüze başlamanız gerekiyor. Örgümün ön yüzündeyim ve 6. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa alıyorum. Sonraki 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. 4. ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. 4. ilmeğimi düz örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde ipimizi ön tarafa alıyoruz. 3 ilmek örmeden atlatıp 4.'yü düz örüyoruz. Örgümün arka tarafındayım. 7. sırasındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. Tekrar örgümün ön sırasındayım. 8. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi örgümün ön tarafını alıyorum. Sonraki 3 ilmeği örmeden atlatıyorum. 4. ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. 3 ilmek örmeden atlatıyorum. 4. ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde 3 ilmek örmeden atlatıyoruz. 4.'yü düz olarak devam ediyoruz. Bu şekilde 2 sıra atlatarak ip hazırlamış olduk. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Tekrar ipimi örgümün ön yüzüne alıyorum. Sonraki 3 ilmeği örmeden atlatıyorum. 4. ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. 3 ilmek örmeden atlatıyorum. 4.'yü düz örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Ve sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Burayı biraz hızlı geçelim. Çok uzatmak istemiyorum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtiğimiz zaman burada ön tarafta atlayarak örmediğimiz ipler 3 sıra olması gerekiyor. Örgünün ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 tane örmediğimiz atladığımız ilmeğimiz vardı. Bunların birincisini düz örüyorum. İkincisine, yani tam ortadaki ilmeğe gelince atlamış olduğum bu ilmeklerin alt tarafından giriyorum ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Sonrasında tekrar bu iplerin altından geçirerek modelimi toplamış oluyorum. Devamında 1 2 3 ilmeğimi düz örüyorum. Burada örmeden atlattığım 3 ilmeğimin
tam ortasındaki ilmeğe gelince atladığım ilmeklerimin altından giriyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Sonrasında tekrar bu ilmeklerin altından geçerek ilmeğimi çıkartıyorum. Burada amaç bu atlatmış olduğumuz ilmekleri hepsini bir defada toplayarak modelimize şeklini vermek. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Ve aynı zamanda örgümün ilk başlangıcındaki işlemlere bundan sonra devam ediyorum. Yani arka yüzde ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Ön yüzde tekrar düz olarak ördükten sonra arka sırada bir sıra düz örerek bu haraşıyı oluşturuyorum. Örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemleri bundan sonra tekrarlayarak devam ediyoruz. Eliniz çok sıkı ise eğer 38 beden için bir model artırabilirsiniz. Bu elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ölçüye kendiniz karar vermelisiniz. İsterseniz ben bir ölçü vereyim. Siz ona göre model ilave etmek isterseniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 25,5 santimetre geliyor örgümüzün. Gördüğünüz gibi en ölçüsü 25,5 santim geliyor. Buna göre kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.